Evet, Astra J ile beraberiz arkadaşlar. Selamünaleyküm diyerek başlayalım. Aracımızın daha önce yetkili servise gittiğini belirtelim. Biraz masraf yapmışlar. Birçok masraf yapılmış ama araç tekrar bize geldi. Şimdi araç istop ediyor baba. Bir çalıştıralım. Zaten çalıştığında sesini anlayacağız. Bir görelim. Bakın soğuk olduğu için araba tekliyor şu anda. Patır patır tekliyor baba. Kafa sallıyor zaten araba için. Fuji bobin denemeleri yapılmış. Ama herhangi bir ateşleme sisteminde sıkıntı yok arkadaşlar. Yine problem subap olduğunu düşünüyoruz. Subap işlemi için de bildiğiniz üzere silindir kapağı, egzoz sistemi, bunların hepsinin boşaltılması lazım. Bunları boşaltmadan önce araç soğukken arızayı çekmek adına sizlere gösteriyorum. Bakın. Tekniği yaklaşık Stop ediyor baba. Evet, bir süre sonra stop edecek bu araba. Bakın iyice bozmaya başladı. Görüyoruz. Bayağı bir titreme var şu anda. Verecek neredeyse arabanın. Zaten bir süre sonra derken şu an araç stop etti. Soğuk olduğu için genellikle yapıyor. Isınınca bu düzeliyor arkadaşlar. Teklemede bir nebze düzeliyor diyebiliriz ama sorunumuz yine devam ediyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben sanayideyken bir kısmı aslında söküldü. Bayağı bir kısmını babam söktü. Liftten şimdi kaldırıyoruz aracı. Sen yokken egzoz manifoldunu söktüm. Evet. Termostat gövdesine giren yağ soğutucudan su borusunu aldım. Kalorifer hortumlarını aldım. Ana borumuzu aldık. Elektrik tesisatını boşalttım. Karbüratör kapağını aldım. Emme manifoldumuzun gaz girişlerini aldım. Gaz enjektörlerini aldım. Su hortumlarını boşalttım. Elektrik tesisatını boşalttım. Kirgeri vanusları aldım. Kaldırıp manifoldun alt bağlantı ayağını söküp plastik kapağımızı alıp silindir kapağımızı alacağız. Zaten aracın ilk çalıştırmış halini gösterdik. Arıza Evet. tespitinde gösterdik. İstop ediyordu. Çalışmıyor. Yani çalışıyor ama tekliyor arkadaşlar. Birçok arızası olabiliyor bu XR motorların. Sen kaldırabilirsin baba. Aracımız dediğim gibi bunun bir önceki versiyonu 1.6 XF diye geçiyor arkadaşlar. Mesela dişliler bunda vanusken onda kuru dişli. Bunlarda solenoid valfler var. Emme egzoz olarak. Değişiklikler kelebek boğazı yine yer değişikliği gösteriyor. Tasarımsal olarak birçok farklılık var aslında. Üç tane cıvata varken sonradan sağ tarafa yıldız cıvata atılmış. Bu şekilde. Altına göz gezdirelim. Aracımızın altında herhangi bir yağ kaçağı, su kaçağı yok. Şurada görmüş olduğunuz yağlar üstten söktüğümüz için geliyor. Ama arabanın altına baktığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Burada tesisatı manifoldtan bıraktıracağız. Çünkü manifoldla beraber geliyor silindir kapağı. Burada tesisatı ayırıyoruz. Manifolddan plastik manifoldumuz var. Mesela yine farklılıklardan biri olarak değinebiliriz. Bunda plastik manifold kullanılırken diğer XF bir önceki motor versiyonunda demir manifold kullanılıyordu. Sıkıntıları olan bir manifold, demir manifold. Onun için motor indirenler dahi olabiliyor. Tamiratı mevcuttur arkadaşlar. Yatak sesi gibi ses yapar. Üste tekrar geçtik. Biraz değinelim. Trigger kayışımız değişecek arkadaşlar. Bunun dışında sente çok önemli. Sente ayarı bu arabalarda. Buraya şöyle görmüş olduğunuz yarıklara demir giriyor. Daha sonra alttan grangı getiriyoruz. Üstüne baktığımızda ise gerçekten insanın yüzüne gülen bir silindir kapağı var. Çünkü büyük ihtimalle bu aracın böyle olmasının sebebi zamanında periyodik bakımı yapılmış. Motor yağı değişmiş. Herhangi bir hararet de görmemiş büyük ihtimalle. Kızarma dahi yok. Evet. Kızarma dahi yok. Gerçekten insanın yüzüne gülüyor. Sanki sıfır takılmış gibi. Şu şekilde görebiliriz. Bazen söküyoruz baba. Simsiyah oldu. Kurumları tornavidayla kazıyoruz. Aynen. Yani bu da neden kaynaklanıyor? Bakımı yapılmıyor. Aşırı ısıdan yağ orada kaynayıp yapıyor. Periyodik bakım aralıkları nedir yani aslında? 8-10 bin. Peki yapmadık mesela. Yapmadık ya yağ kendini bozuyor ve ısınmış metale kaynayıp kalıyor. Zaman aralığı var mı? Yılda bir. Ben burada yanıkları nereden anlarız?
Hararet yapıyor, ısınıyor, yağı zamanla değişmiyoruz. Yani bir tencerenin dibine yemeğin yanığını düşün, aynı şey oluyor. Aynen öyle. O da ne oluyor? Yemeğin tadını bozuyor. Evet. Aynı şekilde bunda da öyle. Zamanla müşteriye, kullanıcıya arkadaşlar problemler yaratabiliyor. Kulak bağlantı ayağı. Biraz önce farklılıklardan bahsederken bu emme manifoldu plastik. Hemen yanında boğaz kelebeği var. Diğerinde demir manifoldun üstünde bulunuyor. Yani bu sağ tarafta şurada bir yerde arkadaşlar boğaz kelebeği takılıyor. Farklılıklarımız var. LPG de var araçta büyük ihtimalle. Evet, LPG sistemimiz de var. Zaten bu araçların düşmanı LPG. Otogaz bu araçları bozuyor. Bunun dışında tabii ki söktüğümüz için manifoldu dışarıya aldık. Contayı görebiliyoruz aradan. Bu conta değişecek. Tamam. Bağlantı ayağımızı söküyoruz. Bu bağlantı ayağı da aracımızın şasisine bağlantı oluyor. Motoru tutan ayak takkasla takılan. İşte bu. Üstünde herhangi bir yağ yok. Biz söktükçe oluyor bunlar Tabii arkadaşlar. Tabii. Buna değinelim. İyice açıldı burası. Görüyoruz. Trigger alt kapağımızı sökelim. Silindir kapağımızı almaya başlayalım. Bundan sonra herhalde saplamalar alacağız baba. Bu neden zor sökülüyor? İlk söküldüğü için fabrika civata dişlerini diş ilacı çaldığı için şimdi söktüğümüzde göreceğiz. Diş ilacı donup kalıyor ve sökülmüyor. İlk söküldüğünü söylüyor bize bu. Yani bu da aracın orijinal olduğunu söylüyor. İlk Evet. defa civataların söküldüğünü söylüyor. Aynen. Yani herhangi bir diş kapma olayı yok. Yok. Gördük mü? Kireç tarzında bak boyalar. Evet. Diğer tarafı da söküyoruz. Gördüğünüz üzere zorluyor arkadaşlar. Arka kapağının toplamda 4 civatası var. Evet. Tutacağım baba. Şöyle oynatalım, hani çıktığına dair bir görüntü alayım. Tamam. Şimdi masaya geçiyoruz. Sekman yok burada. Bunda sekman yok. Dördüncü göz. Evet. Sekman ya kırık ya ağzı. Pistonumuz yağlı çünkü. Bir değinelim baba, diğerleri gibi kuru değil. Pistonumuz yağlı. Ve aşırı derecede boşluk var. Bakın bu yakmış kuru bir şekilde. Evet. Bu da öyle. O da öyle. O da öyle. Dışarıdan gelen yağı aldın mı kendine bak. Bu da kuru. Yani bu gözümüzde Sekmanda dördüncü pistonda problemimiz var. sıkıntı var. Bunun dışında baba biraz da korozyon oluşmuş buralarda. Evet. Özellikle bu blokta değil ama silindir kapağında var. Oraya geçelim. Burada görmüş olduğumuz dördüncü Sekman piston problemimiz var. sıkıntılı. Aracımızın teklemesindeki problemi 4. silindir diye bahsettiğimiz 1, 2, 3 ve 4. 4'e gelince bak buradan baktığımızda çok bir şey göremiyoruz. Ama alt yüzeyi çevirdiğimizde buraların karardığını ve yanma şeklini aldığını görüyoruz. 4. gözü gördük mü? Bir dakika. Evet. Conta kopuk patlatmış. Ve yanık baba. İşte yanık olduğundan koparmış. Değil mi? Bu tekleme verir, çiğ yakma verir, düzensiz çalışma verir, istop etme verir. Yani arabanın aptal çalışma sebebi. Peki yakıtı etkiler mi bu durum? Çekiş etkilemez olur yakıtı. mu? Şimdi iki piston ve 4 piston. 1 ile 4 eşit iner, 2 ile 3 de eşit çıkar. Biri inerken biri çıkar. Buraya yakıtı püskürttü. Alttaki pistonumuz gelip sıkıştırıp patlatma yapma esnasında buradan yakıt buna kaçıyor. Bu da aşağıya gittiği için emiş yapıyor. Bu çıkarken bu iniyor. Bu ne yapıyor? Emiş yaparken bu yandaki yakıtı oraya alıyor. Bu da fakir karışım demek. Yani arıza tespit cihazında görmüş olduğumuz fakir karışım. Bunu ayarlayalım. Zaten bunu eğer bir sıkıntı olmasa bile baba her zaman değiştiriyoruz. Evet, bunu yani tekrar kullanma gibi. zorunda. Öyle bir lüksümüz yok. O zaman silindir Mutlaka kapak contamız değişir. orijinal olacak bu arada. Tabii ki. Bu tarafa geçtiğimizde usta. Yine 4. göze geldiğimizde buranın kararmasını görebiliyor muyuz? Evet, şöyle Burayı. görüyoruz. Aynen öyle. Burada da görüyoruz. Ama o kadar değil. Bura kadar değil. Burada da hiç yok denecek kadar bak. Yani şuna dikkat edeceğiz. Şurası. Evet. Bunun dışında silindir kapağında bakın artık korozyon dediğim hani kireçlenmeler başlamış. Evet.
Özellikle bu bölgelerde. Antifriz kullanıldı mı bilmiyorum. Su çıktı. Su mu çıktı baba? Antifriz yokmuş aracımızda. Siboplarımızın zaten yanık olduğunu, düzensiz yaktığını görebiliyoruz buradan. Buna emme takım, egzoz takım, çelik siboba dönüşüm sağlanacak. Sağlanırken de bu kapağımızın yüzeyi silinecek. İlk başta da bu kapak test olacak. Çatlak patlak varsa çöp demek. Yoksa çatlak yoksa kapağın yüzeyi silinip takım emme egzoz sibop kaydı, sibop lastiği değişip sibop ayarı yapılıp montajına geçeceğiz. Peki eski araçlarda olan subap ayarıyla bu ayar aynı mı? Yani sentille giriyoruz 50-25. Bunda sentille giriyoruz. Ama eski araçlarda civata penseyle boşluğunu ayarlayabiliyoruz. Bunun sibop ayarı öyle bir lüksümüz olmadığı için sibop boyu kesile ayarlanır. Onu da rektifiyeci yapar. Sibop ayarı bitmiş vaziyette, kapak bitmiş vaziyette alırız. O zaman özet geçecek olursak baba. 4. silindirin sekmanını gördük. 4. gözün pistonumuzun silindirimizin contasının patlağını gördük. Pistonumuzu çıkarıp sekmanını göreceğiz. Rektifiye istiyor istemiyor, sekman mı değişecek? Rektifiyenin pistonu çıkarınca ölçüm değerleri sonrasında meydana çıkacak. Yani rektifiyeciden sonra videomuza devam edeceğiz. Silindir kapağımız tabii ki rektifiyeciye gitmeden önce gövde, yani termostat gövdesinden ayrılıyor. Manifold ayrılıyor. Boğaz kelebeği ayrılıyor. Selenoid sağlı sollu egzoz emme ayrılıyor. Onun dışında ne var baba? Okuyucularımız var. Egzantrik okuyucularımız. Bunlar ayrılıyor. Daha sonra tabii ki takım üst conta dediğimiz. Eğer kartel de açılırsa büyük ihtimalle açılacak. Alt üst takım conta değişecek. Bu contaların içerisinde de görmüş olduğunuz egzoz manifold contası, manifold contası, külbütör contası ve karter contası sıvı contayla kapatacağız. İşlemlere devam edeceğiz. Tabii ki ne zaman? Rektifiyeciden sonra işleme devam. Burada 4. göz demiştik. Bakın yağlanmalar zaten üstüne su gelmiş, tutmuyor. Özellikle bunu görebiliyoruz. Bu göz sıkıntılı arkadaşlar. Ölçümleri yapılacak. Ölçümden sonra ne isteniyorsa devam edilecek. En son bu aracımızda kalmıştık. Problemlerini sizlere aktarmıştım arkadaşlar. Ve pistonlarda sıkıntı, yani sekmanlarda sıkıntı olduğunu görmüştük. Bakın buraları komple boşalttık. Gördüğünüz üzere. Tabii ki yüzey pürüzsüz olması gerekiyor. Temizlenmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz siyahlıkları alacağız. Silindir kapak contamız değişiyor bunun yanı sıra. Mecburen her zaman değiştirmemiz gerekiyor. Ayrıca trigger setimizi de değiştireceğiz. En son pistonları üstüne atmadan önce çekmek istiyorum. Bu şekilde sizlere göstereyim arkadaşlar. Alttan tabii ki karterimiz yok. Bakın yer görünüyor. Yer göründüğü için de karteri zaten almamız gerekiyor. Neden almamız gerekiyor? Pistonları çıkarabilmemiz için alttan yatakları sökmemiz. Bunun için de karteri dışarıya çıkarmamız gerekiyordu. Yataklar değişiyor, sekmanlar değişiyor ancak pistonlar kendinin kullanıldı. Bundan kaynaklı olarak sekman atıyoruz. Sekmanımız değişti. Gidelim bakalım piston ne durumda? Pistonların sıkım ve takım aşamalarını göreceğiz. Evet, pistonları dizmişsin baba. Evet, pistonları çıkardık. Sekmanlarını yeniledik. Çıkan sekmanlarımız burada. Sekman değişimi yapıyoruz. Yataklarını değiştireceğiz. Piston montaj. Silindir kapağımızın sibopları değişti. Toplama aşaması ve montajına geçeceğim. Hemen buradan zaten gösteriyoruz. Bloğu zaten zımpara geçeceğiz. Silindir kapağının daha düzgün ve güzel bir şekilde oturması için motor bloğunun üstüne zımpara geçeceğiz. Buradan da pistonları göstermiş olalım arkadaşlar. Dediğim gibi pistonlar kendinin kullanılıyor. Ancak şurada görmüş olduğunuz eski sekmanlar yenileriyle değiştirildi. Üstünde de zaten görebiliyoruz bu sekmanları. Hemen gidelim zımpara işlemine geçelim. Evet, buraya geçtik.
Zımpara talaşları, taşlar oralara gitti. Tabii talaş önemli. Biraz önce bahsettiğim olay, zımparanın talaşları aşağı doğru gidiyor. Evet, görmüş olduğunuz üzere yüzeyimiz artık, motor bloğumuzun yüzeyi hazır. Temiz bir şekilde şu an temizlendi. Piston takım işlemlerine geçelim. Burayı çok fazla uzatmıyorum. Pistonlarda buluşalım. Tabii ki pistonları yerine takmamız için gerekli aparatlar var. Bu aparatları takmazsak piston bloğa geçmeyecektir. Bu aparat ne işe yarıyor? Sekmanları sıkıştırmaya yarıyor ve sekmanlar sıkıştığı için de arkadaşlar motor bloğunun içerisine geçmesini sağlıyor. Böyle bir aparat ve dörtgen alyan şeklinde bir anahtarı var. Şimdi nasıl yapılır onları size gösterelim. Tabii ki sekmanların ağız ağza gelmemesi lazım. Çapraz şekilde konumlanması gerekiyor. Yoksa yine yağ üst tarafa çıkar. Yağ yakıyor gibi arkadaşlar. Egzozumuzdan duman atacaktır. Takarken buna dikkat ediyoruz. Evet, sesimiz toklaştığında geçmiş oluyor zaten baba. Evet. Hemen ön taraf, yani motorun ön tarafı trigger bölümüdür bu arada arkadaşlar. Birinci pistonu taktık. Tabii ok işaretine dikkat edilmesi lazım. Artı 1, 2, 3, 4 diye sıralamamız var. Ona dikkat ediliyor. Bu ok da motorun ön taraf. Biraz önce dediğim gibi hepsi ön tarafa bakması gerekiyor. Peki usta, buna değindik ama ok yer tarafa baksa, gözümüzden kaçsa ne gibi bir sorun yaratır? Ne gibi bir sorun? Bak, bunun balansı vardır. Balans denir. Bir tarafı az bakar, bir tarafı çok. Yani şöyle olması gereken, böyle olursa rolantide bu araç vuruntulu çalışır. Sesli çalışır, Sesli vuruntulu çalışır. Evet. Buna değinelim. O yüzden önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Bunu da söylemek istedik. Tekrar sekmanın ağız ağza dediğimiz alt alta bakmaması için babam onun ayarını yapıyor. Çaprazlama gelmesi gerekiyor. Yine aynı işlemleri bu pistonlar için de yapacağız. Piston hazır. Ok işaretine yine dikkat ediyoruz. Motorun ön tarafına bakması gerekiyor. Daha sonra güzel bir şekilde pistonu içeriye çakıyoruz. Üçüncüdeyiz şu anda. Bunu takarken bak, burada yağ borusunu görebiliyor muyuz? Jetlerimiz. Evet, bu ona değip de onu eğmeyelim. Eğilmemesine dikkat edelim. Önemli bir detaydı baba. Evet. O ne yapıyor jet derken?
Jet buraya sürekli yağ sıkıyor buraya bak. Burca, kol burcuna. Evet, yağ sıkıyor. Yoksa kol burcu sarar. Sonra piston kopartır arabamız. Yine buraya geldik. Tabii ki ne yaptık? Silindir kapağını topladık. Bir emme manifoldu vardı. Selenoid valfler, termostat gövdesi ve termostatı taktık arkadaşlar. Şimdi de orijinal ürün olan silindir kapak contasını yerine montaj edeceğiz. Sizlere de göstereceğiz. Bunun montajında bir şey yok tabii ki. Yerine takıyoruz. Üstüne silindir kapağını atıp üstünde yazan belli tork değerlerine göre civatalarını sıkacağız tabii ki. Buyur baba, takabiliriz. XEP ile XR arasındaki silindir conta farkından da değinebilirsin usta buradayken. Evet, hazır. farkımız bu yağ deliği ve bu yağ deliği. XEP ile XR arasındaki fark Şu ve şu. Evet. XEP de bunun Astra H'larda 2005 benzinlileri var ya arkadaşlar, 2006. XEP diye geçiyor. Bunlar XR motor. Astra H'larda, Cruze'larda ve Astra J'lerde çıkan bir motor. O yüzden buna da değinmek istedim. XR motorlarda 2 tane kanalımız daha açık. XEP motorda bu kanallar kapalı silindir contada. Boy oraya çeksin. Tamam. Şimdi üstüne atıyoruz. Tabii ki 2 kişi gerekeceği için mecburen ben tutmam gerekiyor. Burayı çekmeyeceğim arkadaşlar. Son olarak pistonları taktık, silindir contayı taktık. İşte silindir kapağını topladık, üstüne atıyoruz. Silindir kapağı gerekli tork değerleriyle sıkıldı. Tork anahtarı, saatlik kol, ne derseniz deyin arkadaşlar. Bunlarla sıktık. Evet, aracımızı lifte aldık ve Astra J aracımızla yine sizlerle beraberiz. Şimdi trigger bölümünün ayarlarını yapıyoruz. Trigger ön kapağını, daha doğrusu arka kapağını babam takıyor. Bu şekilde plastik bir kapak. Dört adet cıvatasını sıktıktan sonra arkadaşlar silindir kapağının görmüş olduğunuz gibi tertemiz olduğuna dikkat çekelim. Gerçekten yıpranmamış bir araç. Triggerimizi ayarlayabilmemiz için özel aparat yardımıyla ayarlayacağız. Burada uygulama yapılacak araçların listesini koymuşlar arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Motor tipleri ve araçlara göre koymuşlar bunları. Şimdi sente aparatımıza göre sentemizi getirelim. Evet usta, burada aparatımızı takıyorsun. Aparatın nereye geçtiğini görelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi yarık diyelim, göçükler var. Oraya aparat giriyor. Geldi sayılır baba. Geldi. Evet, şu an girdi ikisi de. 4. silindirin egzoz sibopları kapatma esnasında, emme sibopları ise açma esnasında olacak. Aparatımızı milimetrik takıp bu anuslardaki işaretlerimizi tamamlayıp bütün vidaları sıktığımızda aracımız sentede demektir. Crank'ın da işareti var baba, Tabii. aşağıdan. Tabii. Onlara zaten değiniyoruz. Eğer arkadaşlar XR motora sahip bir aracınız varsa, egzantrik konum sensörü veya buna benzer arızalar varsa aracınızın sentesinin kaçık olduğuna delalettir. Buradan bunu da bildirelim. Arıza tespit cihazını, diagnoz cihazını bağladığınızda konum sensörü, egzantrik hatası gibi hatalar sente ile alakalı hatalardır. Buradan da tekrar söyleyelim. Ayrıca bu aracın sentesini yaparken boyayla yapanlar var. Kesinlikle yanlış. Aparatlarla yapılması gerekiyor. Boyayarak yaparsak bir diş kaçık. Bir diş kaçık olduğunda aracımız rampalarda çekmeyecektir. Yakıtımız çok yükselecektir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca bunların aparatı satılıyor. Silindir çok zor. Silindir hatası da veriyor. Aynen öyle baba. Tabii ki aparatlarda, aparatçılarda satılıyor. Temin etmek bir tamirci için zor değil diyelim ve devam edelim. Vanusları takıyoruz. Tabii ki Vanos'ta da dikkat etmemiz gereken noktalar var. Emme ve egzoz vanosları birbirine benziyor. O yüzden bunlar arkadaşlar parça numarasından da bakabiliriz. Üstünde yazıyor. Egzoz emmeyi karıştırmıyoruz. Karıştırırsak sıkıntı olacaktır.
Kesinlikle. Şimdi daha belirgin olması için arkadaşlar biraz önce uyardım ama biz burada noktalara işaret vuracağız. Kendi orijinal noktasına görelim diye. Görelim diye şu şekilde noktamıza işaret vurduk. Buna vurmamıza gerek yok. Çıkıntılı bir şekilde olduğu için bu şekilde görebiliyoruz. Yakını göremediğim için bundan görüyorum. Yukarıda oldu değil mi? Evet, şu an yukarıda mesela. Bunu tekrar bir alt kademeye alacağız. Tekrar bakıyoruz. Çizgilerini buldum şimdi. Şu an birbirine eşit konumda. Yani vanos dişlileri, egzantrik dişlileri doğru. Tabii sıkarken ben de arkadan aparatımızın yarıklardan çıkmamasını sağlıyorum. Çünkü sıktığımız zaman titreşimden bu aparat çıkabiliyor. Hemen aşağı konuma geçtik. Buradan işaretimize bakalım. Krangımızın işareti yerinde mi? Yerinde. Altta ok, dişlinin üstünde de bir yine içine çöküklük, yarık diyebiliriz. Birbirine bakması, paralel olması gerekiyor. Kayışımız geliyor. Bir dakika baba. Şu an kaçtı. Burayı biraz döndüreceğiz yukarıdaki kayışı takmadan önce. Biraz önce kaçıktı baba? Kayışı taktık, gergiyi verince döndürdü onu. Yani olması gereken konuma geçti. Bana geldi. Evet, bu şekilde. Hemen gösterelim. Okey baba. Aparatımızı artık aldık mı yani? Evet, aparat. Teşekkürler. Tapaları sıkıyoruz. Bu şekilde tapaları sık. Tamam, pardon. Daha önce silikon kullanmışlar ama inşaat silikonu yine. Bu şekilde kopmuyor. Kardeş söktük. Adamlar sanki inşaat yapmış. Şuna bakar mısın ya? Egzozun koruma sacını takıyor babam şu anda. Üstte de soketin geçtiği şöyle bir demir ayağımız var. Hemen o doğruya takılıyor. Daha sonra motoru kaldırmak, askıya almak için de yanlarda bir iki tane daha demir ayağımız var. Termostat gövdesini ve termostatı görüyorsunuz. Altında şu boru çok önemli. Şöyle göstereyim. Yağ soğutucudan gelen bir boru. Bu da sökülüyor arkadaşlar. Yavaş yavaş toplamaya geçtik. Aracımızın bu arada ateşleme bujilerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu araçlarda tek tırnak şu şekilde bujiler çıkıyor. Bunları da söyleyelim. Orijinal üstündeki bujiler budur. Şasi numarasının verdiği. Tabii bu bujileri takmadan önce önemli ayrıntılardan biri. Bazen şu görmüş olduğunuz açıklık kapalı olabiliyor. Bu da arkadaşlar sıkıntılara yol açabiliyor. Takarken bunlara dikkat edelim. Yavaş ve nazik bir şekilde içine bırakıyoruz. Şu şekilde. Tekrar kapattım. Bir daha aradı. Egzoz. Sıra geldi ateşleme bobini. Evet. Tabii ki bujileri sıktık. Hızlı hızlı gösteriyorum bu arada. Ateşleme bobini de bu şekilde takıyoruz. Boğaz kelebeğini yıkadık, temizledik. Montajını yapıyoruz. Tabii ki montajı esnasında kelebeğin çok fazla oynamaması gerekiyor. Çünkü bunların ayarları, adaptasyon değerleri var. Oynadığı zaman yine rolanti dalgalanmasına sebebiyet veren
en önemli faktörlerden birisi boğaz kelebeği. Burada babam tekrar boğaz kelebeğinin 4 adet torksuzluk cıvatasını sıkıyor. Su girişlerimiz var baba. Evet. Bunları biz her zaman değiştiriyoruz, bu su giriş çıkışlarını. Mutlaka değişeceksin. Birazdan zaten yenilenen hortumları göreceğiz. Bir adet de soket giriyor herhalde. Evet. Boğaz kelebeğine. Bu şekilde. Evet, birincisi bu. İkincisi de bu. Biraz önce bahsettiğimiz su hortumları. Arkadaşlar tabii ki hortumdan büyük poşet yapmışlar. Böyle açtığımızda uzun olan kelebek bu ta termostata kadar gidiyor. Şurada görünen yere giriyor. Oradan da boğaz kelebeğine gidiyor. Bu görmüş olduğunuzda su bidonuna giden, şöyle göstereyim, küçük hortumumuz. Aracımızın antifrizini dolduruyoruz. Saf antifrizdir arkadaşlar. Su karışımlı olması gerekiyor. İçine %100 su koymamız lazım. Saf antifriz sadece doldurulmaz, bilginiz olsun. Arkadaşlar aracımızın sekman değişimi yaptık. Kartelimizi taktık. Pistonlarımızı kranga bağladıktan sonra, alt yağ kartelimizi taktık. Egzozumuzu, alttaki bölümleri tamamladık. Geçtik üstte silindir kapağı, etrafı, su hortumu, egeri hortumu, kalorifer hortumu, radyatör giriş alt hortumu, elektrik tesisatı, LPG gaz sistemi, trigger sente ayarı, trigger kayışı, V kayış gergisi, motor kulağımızı üstleri toparladık. Motoru 2 tur çevireceğiz. Sentesinden eminiz ama yine de ola gibi yanlışa düşmeyelim. Pistonumuz siboba değiyorsa marşa bastığımızda sibopları eğeriz. Kapağı bir daha sökeriz. Onun için krangı 2 tur döndürüp siboba değimi var mı yok mu kontrolünü yaptıktan sonra marşımıza basacağız. Yağ ve antivirüs filtre değişimleri tamam. Bir hava filtresi kaldı herhalde usta. Evet, o da burada. O da basit yani. Kabini değiştirebiliriz. Sen oradan çevirirken ben de kullanmış olduğumuz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Tabii ki motor içerisine orijinal ürünleri kullandık ama antifrizimizi Lukoil'den kullandık ve Lukoil artık devam edeceğiz. Çok kaliteli bir ürün arkadaşlar. Motor yağımızı ise Motul Dexos 2 onaylı 530 kullandık. Bunun da altını çizeyim. Opel için üretilmiş bir motor yağdır. Özellikle Lukoil de kullanabiliriz. Mesela örnek vereyim sizlere. Burada orijinal GM motor yağı, yani Opel'in motor yağını görüyorsunuz. 530 Dexos 2 diyor. Burada Lukoil de kullanıyoruz bazı Opel'lerde. Kesinlikle de öneriyoruz. Bakın. GM motor yağının arkasını çevirdiğimizde üretici firmanın Lukoil olduğunu görebiliyoruz. Buradan da aslında GM'nin dolum fabrikası Lukoil arkadaşlar. Aracımızın ilk marşına basacağız. Soğukken bildiğiniz üzere stop etme ve titreme, sallanma gibi problemleri vardı aracımızın. Tabii ki bu çekişe de etki ediyor ve yakıta da etki eden bir etkendi aslında. Opel araçlarında LPG'den kaynaklanan özellikle ateşleme sıkıntılarımız var. Marşa basacağız. Marşa basmadan önce sizlere göstermek istiyoruz. İlk marşımızı sizinle yapmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Ve aracımız kaç gündür çalışmadığı için bir gün boyunca da sıvı contaları kurudu. Biraz önce koyduk motoru yani. Bunun için soğukken çalıştıracağız ve ilk marşı da sizler göreceksiniz. Akü başı. Şimdi basabiliriz usta. Takviye attım. Tamam, bekliyoruz biz burada. Tabii ki çalıştırdığımızda motor yağına dikkat edeceğiz. Fan çalışıyor. Soketler takılı olmadığı için fan bu araçlarda çalışıyor arkadaşlar. Stop edip çalıştıralım usta. Manuel miydi bu araç? Fan çalıştığı için tekrar basacağız. Hava akışı taktık şu anda. Araç şu an çalışıyor ancak biraz duman oldu arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu tarz motor rektifiye sekman atma işlemlerinde biliyorsunuz bütün parçalar yıkanıyor. Bu yüzden görmüş olduğunuz dumanlar bu şekilde çıkıyor. Çok fazla ışıktan çıkıyor mu bilmiyorum ama burası bayağı bir duman oldu. Bunların kuruması gerekiyor. Aracımızın hava filtresi elimde. Biraz önce bozuk çalışmasının sebebi hava akıştan fan açık olarak çalışmasının sebebi hava akış sensöründen, bozuk çalışmasının sebebi de bu hava filtre kabininden gelen boğaz kelebeğinin hortumundandı. Şu an gördüğünüz üzere herhangi bir sıkıntı, seste problem yok.
buradan görüyorsunuz. Bütün yağlar, benzinler, yıkanan parçalar yanıyor. Yandığı için de duman oluyor. Bunda korkulacak hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Aracımızın test sürüşüne şimdi geçiyoruz. Daha iyi anlaşılması için camları kapattım. Şimdi sizinle beraber testini gerçekleştirelim. Dükkanımıza tekrar geldik. İş yerimize geldik. Ford C-Max Antalya'dan gelen araca devam ediyoruz. Aracımızın sorununu bitirdik. Test sürüşünde sizlerle beraber olduk. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, bizleri desteklemek adına beğenmeyi unutmayın. Fikirleriniz varsa yorumlar kısmına da bizle belirtmeyi unutmayın. Hepsine teker teker cevap yazmaya çalışıyorum. Şimdi iyi seyirler dileyerek hoşça kalın diyorum.